Merhabalar sevgili hanımlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir bandana çalışmasıyla geldim. Bandanam için kullanacağım ipim Himalaya Bambu Deluxe 100 gramı 250 metre, %60 bambu, %40 koton. İpimin renk numarası ise 2059. Tığım 3 milim. 5/0 yani 5 numara bir tığ. Sizler benimle aynı marka, aynı renk iple çalışmak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz koton iple ya da dilediğiniz iple, elinizde olan bir iple çalışırsınız. Şöyle hemen ipimi kenara alıyorum. Bandanamı çalışmaya başlıyorum. Bir sihirli halka oluşturuyorum. Şu şekilde bakın, şöyle hemen. Tığımı taktım. Bir zincirle sabitledim. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Sihirli halkama tığımı taktım. 1, 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tığıma ip aldım. Sihirli halkama tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan oluşturdum. Tığıma ip aldım. Aynı halkaya tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan. Buradaki trabzanımızı tek olarak sayıyoruz. Sonra üçlü trabzan grubu oluşturduk. 2 zincir çektim. Aynı sihirli halkama tığımı taktım, ip alarak 1, 2 seferde bir trabzan. İp aldım, aynı halkaya tığımı taktım, 2 seferde bir trabzan, ip aldım. Aynı halkaya tığımı taktım, 2 seferde bir trabzan oluşturdum. Bir zincir çektim, ip aldım, aynı halkaya tığımı taktım, 2 seferde bir trabzan oluşturdum. Bakın, sıra başında buraya zincir ile bir trabzan, 4 zincir çektim ya, 3 tanesi 3 zinciri bir trabzan, bir zincir aradaki boşluk. Sıra sonunda da bir zincir çektim, bir trabzan oluşturdum. Şöyle halkamı sıkıştırdım. Şu ipi de şöyle arada aldım. İpi bir sabitledim. İp hani aradan çıkmasın diye. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradaki ilk zincirim biraz sık oldu. Şu ipi sabitlemek için örgümü döndürdüm. Tığıma ip aldım. Buradaki bir zincir boşluğuna tığımı taktım. Bakın, 1, 2 seferde bir trabzan. Tığıma 1, 2 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Aynı zincir boşluğuna tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan oluşturdum. 2 zincir çektim. Bakın, burada bir V oluştu. Şu kenar trabzanından sonra. 2 zincir çektim, tığıma ip aldım. Üçlü trabzan grubunu atladım. Bu ortasındaki zincir gözüne tığımı taktım. 1, 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip alıyorum. Aynı zincir gözüne tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip aldım. Aynı zincir gözüne tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan oluşturdum. 2 zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna tığımı taktım. 1, 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip aldım. Yine bakın, tığıma ip olarak aynı zincir boşluğuna tığımı takarak 2 seferde bir trabzan oluşturdum ve bu şekilde üçlü trabzan grubunu oluşturdum. 2 zincir çektim. Sıra sonundaki şu zincir boşluğuna tığımı taktım. İp aldım. Bir trabzan. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan. Şimdi şu 2 zincir çektiğim V. Burada bir V oluşturuyoruz. Bir zincir çektim. Bir trabzan oluşturdum. O da şu bölüm. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Tığıma ip aldım. İlk zincir gözüne tığımı taktım. 1, 2 seferde bir trabzan. 2 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Aynı zincir gözüne tığıma ip aldım.
2 seferde bir trabzan. Burada yine böyle bir V oluşturdum. Bakın. 2 zincir çektim. Buradaki V'ye atladım. Bir sonraki zincir gözüne tığımı taktım. İp alarak bir trabzan oluşturdum. 2 seferde 2 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Aynı zincir gözüne 2 seferde bir trabzan daha oluşturdum. Bakın burada da bir V oluştu. 2 zincir çektim. 1 2 3 trabzana atladım. Ortadaki zincir gözüne bakın. Tığıma ip aldım. 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip alıyorum. Aynı zincir gözüne 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip alıyorum. Aynı zincir gözüne 2 seferde bir trabzan oluşturdum. 2 zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna tığıma ip aldım. 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip aldım. Aynı zincir boşluğuna 2 seferde bir trabzan oluşturdum. Tığıma ip aldım. Aynı zincir boşluğunda 2 seferde bir trabzan. 2 zincir çektim. 3 trabzana atladım. Sonraki zincir boşluğuna tığımı taktım ip alarak 1 2 seferde bir trabzan. 1 2 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Aynı göze 2 seferde bir trabzan oluşturdum. Burada da yine bir V çalıştım. Şöyle bakın. 2 zincir çektim. Buradaki V'ye atladım. Sıra sonundaki zincir boşluğuna tığımı taktım. İp alarak 2 seferde bir trabzan. 2 zincir çektim, ip aldım. Sonra buradaki zincir boşluğuna tığımı taktım. Şu ipi de arada götüreceğim. Şöyle şu şekilde önce bir ilmekten alarak bunu sabitliyorum. Bak bu trabzana sayılmıyor. Çünkü sıkılaştırdım. 2 ilmek içerisinden bir ilmek, 2 ilmek içerisinde bir ilmek aldım. Bir trabzan oluşturdum. Bir zincir çektim. Tığıma ip aldım. Aynı trabzan gözüne yine şöyle sabitledim. Şu ipimi arada götürmek için. 2 seferde bir, 2 seferde bir çektim. 2 seferde bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. İlk sabitlediğim trabzan. O trabzana saymıyorum. O ilmek şu ipi sabitledim. Örgümü döndürdüm. Tığıma ip aldım. İlk zincir gözüne 2 seferde bir trabzan. 2 zincir çektim. Aynı zincir gözüne 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip alarak burada yine bir V oluşturdum. 2 zincir çektim. Tığıma ip aldım. V'ye atladım. Bir sonraki zincir gözüne 2 seferde bir trabzan. 2 zincir çektim. Aynı zincir gözüne ip aldım. 2 seferde bir trabzan oluşturdum. 2 zincir çektim. Buradaki V'ye atladım. İp alıyorum. Bir sonraki zincir gözüne bir trabzan oluşturdum. 2 zincir çektim. İp aldım. Aynı zincir gözüne bir trabzan oluşturdum. Trabzanlarımız 2 seferde bu şekilde V oluşuyor. 2 zincir çektim. Üçlü trabzan grubuna atladım. Şu zincir boşluğuna tığımı taktım. İp alarak bir iki seferde bir trabzan. İp aldım. Aynı zincir boşluğuna 2 seferde bir trabzan ip aldım. Aynı zincir boşluğuna 2 seferde bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 trabzan. 2 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Aynı zincir boşluğuna 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip aldım. Aynı zincir boşluğuna 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip aldım. Aynı zincir boşluğuna 2 seferde bir trabzan oluşturdum. 2 zincir çektim. Şu üçlü trabzan grubunu bakın atladım. İlk zincir gözüne tığıma ip aldım. Tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan oluşturdum. 2 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Aynı zincir gözünden bir trabzan daha oluşturdum. Burada da bir V oluştu. 2 zincir çektim. V'ye atladım. Bir sonraki zincir gözüne bir trabzan. 2 zincir çektim. Aynı trabzan zincir gözüne pardon bir trabzan. Burada da bir V. 2 zincir çektim. Bu V'ye atladım. Sıra sonundaki zincir boşluğuna tığımı taktım. Bir trabzan oluşturdum. 2 zincir çektim. Aynı zincir gözüne tığımı taktım. İp alarak bir trabzan. Bir zincir çektim. Aynı zincir gözüne ip alarak bir trabzan. Bakın bu şekilde buradan artışları sağlıyoruz. Kenarda. Böyle. Şöyle bakalım. Bakın bu kadar anlatım yeterli. Ben şimdi yeterli bir ölçüye gelene kadar bandanamı çalışıp geliyorum.
Yeterli bir ölçüye gelene kadar bandanamı ördüm, geldim. 25 sıra çalıştım. Bakın şöyle sayalım mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Ben biraz büyük çalışıyorum. Yetişkinler için çalışıyorum ama yine de ebatını biraz büyük çalışıyorum bandanamı. Şimdi hemen şöyle bakın. Bu uçtayım. Örgümü şu şekilde döndürüyorum. Başladığım yöne bakın, iyi yüzü gelecek şekilde. Bakın döndürdüm örgümü. Burada sık iğneler gideceğim. Şu kenar düzgün olsun diye. Çünkü burası bandanamızın alın kısmına gelecek başımıza bağladığımız zaman. Şimdi burada bir zincir çektim. Önce bağcığı oluşturacağım. 75 zincir çekeceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 75 zincir çekip geliyorum. 75 zincir çektim. Bunu şöyle hemen bir bakacağım. Ne kadar gelecek? Şu anda 25 santim geliyor zincirimiz. Şöyle biraz esnetirsek 26. 75 zincirden sonra şöyle ben 3 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3 zincire atlıyorum. Tığıma ip aldım. 4. zincire tığımı taktım. Bir ilmek aldım. Tığıma ip aldım. Bir sefer daha ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek oluştu. Tığıma ip aldım. Bir sefer daha ilmek aldım. Yani burada 3 sefer doladım. Fıstık çalışıyorum. 3 seferde de 2, 4, 6, 7 ilmek oldu. Şu şekilde fıstığımı topluyorum. Bakın şöyle. Bunu topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu fıstığa bakın, fıstığı yaptığım zincir gözüne kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Daha sonra her zincir gözüne şöyle bakın kaydırma tekniği. Bir sonraki zincir gözüne tığımı taktım. Kaydırma tekniği. Bir sonraki zincir gözüne tığımı taktım. Kaydırma tekniği. Bir sonraki zincir gözüne tığımı taktım. Kaydırma tekniği. Ve bir sonraki zincir gözüne tığımı takıyorum. Kaydırma tekniği. Tığımın başına ip almıyorum. Bundan önce 3 adet bandana çalıştım. Orada bağcıkları sık iğne ile yapmıştım. Bu sefer de bir değişiklik olsun dedim kaydırma tekniğiyle. Sizler dilerseniz sık iğne ile de çalışabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Burada bir fıstık oluşturdum. Kaydırma tekniğiyle çalışarak bu zincirin başlamış olduğum noktaya kadar geliyorum. Orada dediğim gibi şu şekilde alın bölgesine geleceğiz. Burada sık iğne çalışmamıza devam edeceğiz. Kaydırma tekniğiyle çalıştım bağcık kısmını. Şurada 2 zincir kaldı. Onu da hemen şöyle bakın kaydırma tekniğiyle çalışıyorum. Şimdi buradaki ilk zincir gözüne tığımı taktım. Bir sık iğne. 1, 2, 3. 3 sık iğne çalıştım. Sonraki zincir gözüne 1, 2, 3. Evet, 3 sık iğne ideal görünüyor. Yani sizin eliniz bolsa, burası 4 sık iğneyi kaldırıyorsa 4 sık iğne de çalışabilirsiniz. Bir sonraki zincir gözüne bakın. 1, 2, 3 sık iğne. Her göze 3 sık iğne çalışıyorum.
Bakın bu şekilde ilerliyorum. Her göze sık iğne çalışarak. Her göze 3 sık iğne çalışarak devam ediyoruz. Şöyle bakalım bakın. Bunu nereye kadar devam ediyorum? Başlamış olduğum nokta vardı ya, halka yapmıştım, sihirli halka. Oraya kadar devam edelim. Orada yine şurayı beraber çalışalım. Aslında çok fazla bir farklılık yok ama oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sık iğnelerle çalıştım, geldim bakın. Sihirli halka yaptığım bölüme hemen onun önünde yine boşluğa 3 sık iğne, 1 2 3. Sihirli halkamı da atlıyorum. Bir sonraki boşluğa 3 sık iğne. 1 2 3. Sonraki boşluklara sık iğne çalışıyorum. Her boşluğa 3 sık iğne çalışarak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda tekrar 75 zincir çekiyorum. Sonra 3 zincir daha ilave ediyorum. Buraya bir fıstık oluşturuyorum. Kaydırma tekniğiyle geliyorum. Tekrar bakın bu tarafta da bağcığımı da çalışıp geliyorum. Sonra kenar oyasını beraber yapalım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Buradaki bağcığımı da çalıştım. Son zincir gözüne de kaydırma tekniğiyle işlem yaptım. Burada yine şöyle bir sık iğne çalışalım. Buradaki V gözüne sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Çok uzun yapmak istemiyorum. 6, hatta şöyle 7 zincir, 2 4 6 7 8 9 10 zincir çektim. Evet, 10 zincir olsun. Şöyle tığıma bir ip aldım. 1 2 3 zinciri bıraktım. 4. zincire ilmek aldım. Bakın bu şekilde yine fıstık oluşturacağım. 1 2 3 4 fıstık oluşturuyorum. Şu şekilde bakın. Şu ipi parmağımın arasına aldığım, bakın şöyle sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Aynı boşluğa tığımı taktım. Burada gene şöyle kaydırma tekniğiyle sabitledim. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Diğer V'yi sık iğne ile sabitledim. Bakın şöyle. Burada 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tığıma ip alıyorum. 3 zinciri bırakıyorum. Bakın 1 2 3 4. zincir boşluğuna. Bu zincir gözüne tığımı taktım. 4 seferde fıstık oluşturuyorum. 1 tığıma ip alıyorum. 2 tığıma ip alıyorum. 3 tığıma ip alıyorum. 4. Bu ipi parmağımın arasında tuttum. Tığımla aldım. Bakın. Tekrar oraya tığımı taktım. Sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Fıstık oluşturduğum zincir boşluğuna yine şöyle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ve bir sonraki B'ye sık iğne ile sabitledim. Burada şöyle uçlara fıstık çalışıyorum. Sizler dilediğiniz şekilde bu kenar oyasını çalışabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tığıma ip aldım. 3 zinciri bıraktım. 4. zincir gözüne tığımı taktım. Bakın 1 ip aldım.
2 ip aldım, 3 ip aldım, 4. Lif ören hanımlar gayet iyi bilir bu tekniği, fıstığı. Bu ipi 2 parmak arasına aldım. Bakın fıstığımın arasından aldım. Şu şekilde sabitledim. Bakın bir zincirle 1 2 3 zincir çektim. Fıstık oluşturduğum zincir gözüne tığımı taktım. Yine sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bir sonraki V gözüne sık iğne ile sabitledim. Kenar oyasında mantığını anladık. Hani daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Nereye kadar geliyoruz? Şu trabzana kadar. Hani üçlü trabzan grubu, 2 zincir tekrar üçlü trabzan grubu var ya. Buraya kadar gelelim. Bandanamın kenar oyasını çalıştım. Bakın bu trabzan grubuna kadar geldim. Burada üçlü trabzan grubu, 2 zincir, yine üçlü trabzan grubuydu. Fıstığımı çalıştım burada. 1 2 3 zincir çektim. Sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Trabzan grubunun ortasındaki zincire sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Burada yine bakın fıstığımızı çalışıyoruz. 1 2 3 4 seferde bir fıstık çalıştım. Kapattım, sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı zincir yuvasına sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bakın buraya, bakın bu aynı zincir yuvasına sabitledim. Bakın bunu buraya bu şekilde uç noktaya böyle çalıştım bak. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Yine fıstık çalışıyorum 4 seferde ip alarak. 1 2 3 4 fıstığımı da sabitledim şöyle. 1 2 3 zincir çektim. Fıstık çalışmasını artık biliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bir sonraki V'ye sık iğne ile sabitledim. Şöyle bakalım. Şimdi bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Sıra sonuna kadar kenar oyamı bitirip geliyorum. Bandanamı bitirdim, geldim. Evet hanımlar. Dilerseniz şöyle bir ölçülerini alalım. Hemen şu şekilde. Bir uçtan bir uca ölçümüz 57 santim. Sonra hemen şöyle burayı da alalım. 28 santim. Şu üçgen kenara alalım. 43 santim. Şöyle hemen bakın. Şu şekilde. Hani kenar oyalarını saymıyorum. Sadece şu gövdeyi sayıyorum. Harika bir bandana oldu. Şöyle bakın sevgili hanımlar. Süper bir şey oldu. Henüz ütülemedim. Ütülediğim zaman daha güzel olacak. Çünkü koton ip ve bambu iplere ütü yapılır. Yalnız diğer örgü iplerine ütü yapmayınız sevgili hanımlar. Koton ve bambu ipe ütü yapabilirsiniz.
Üzerine bir tülbent koyarak ya da ütü aparatları oluyor, ütüye takılıyor. Elinizde ütü aparatı varsa tülbente gerek yok. Ütü aparatı yoksa üzerine şöyle bir ince bez ya da tülbent koyuyorsunuz. Ütüyü basıyorsunuz. Harika bir bandana. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda, bir dahaki anlatımlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.